Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Pinterest kırlentinden yapacağız. Pinterest yastığı olarak da geçiyor. Aşırı güzel oldu gerçekten. Şu an kamerada birazcık renklerim koyu çıkıyor sanırım ama inanılmaz güzel bir rengi var. Dış çekimde fotoğraf yaptığımda daha net anlayacaksınızdır zaten. Çok güzel duruyor. Bebek beşiklerinde, bebek odalarında her yerde kullanabilirsiniz. Evinizin her alanına inanılmaz bir şekilde tarz katacaktır. Hazırsanız malzemelerimize geçelim. Öncelikle iplerimizden başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir beyaz ip kullandım ben. Gala'nın EcoSoft ipinden bu. Ama bununla gerçekten örmek çok zor. Bu hatalı bir üründü. İhraç fazlasıydı. Ben bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum açıkçası. Eşim almış gelmiş. Kendim de kontrol edemediğim için olmadı yani. Ben bilsem bunu almam mesela. Ama siz lütfen bu beyaz ipi düzgün bir markanın ipiyle alın. Eğer yeni başlıyorsanız, çünkü örmeniz gerçekten çok zor olacaktır o zaman. Yani şöyle açılmayan bir ip alın arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda şu tiftik tiftik görüntü olmasın, olur mu? Mesela bu da Gala'nın EcoSoft ipi ama bakın bu ikisi arasında nasıl bir kalite farkı var. Ya Gala'nın iplerine kötü demeyeceğim. Mesela bu ipi gayet fiyatı uygun olduğu için fiyatına göre çok iyi. Ama bu ipi maalesef ki çok kötü. Yani part part değişiyor anladığım kadarıyla üretimleri. İplerin kaliteleri de. Lütfen dikkat ederek alın, olur mu? Bu Gala'nın EcoSoft sarılarından. Ya Gala'larda renk kodu da yok maalesef. Bu şekilde direkt sarı diye satılıyor. Yani siz hangi renk iple yapmak istiyorsanız o renkte yapın. Himalaya'yı öneriyorum ben. Diğer bütün oyuncaklarda onları kullanıyorum. Kartopunun da çok güzel oluyor ipleri. Onları da kullanabilirsiniz. Şu şekilde normal elyaf kullandım ben. Oyuncak elyaf olarak geçiyor. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Şöyle bir arkadaşlar 4,5 numara tığla da ördüm. Yaklaşık olarak bu ölçülerde yapmak için 28 santim bu. Bundan bir yumak tam gidiyor. Bir de yaklaşık olarak böyle bir topun yarısı içinde biraz gerekiyor. Eğer topların boyutunu küçültürseniz bir yumak yeterli olacaktır. Onu da belirttim arkadaşlar. Yani şurada 4 sıra değil, 36 tane sık iğne değil, 30 tane yaparsanız biraz daha küçük ölçülerde olur yastığınız ama bir tane yumakla yapmış olursunuz. Bir beyaz bir de renk alırsanız denk gelmiş olur. Şöyle ölçüsünü de vereyim ben size. 28 santim arkadaşlar. 8,5 santimde yüksekliği var ürünün. Şöyle bir makas kullandım kesmek için. Plastik iğne kullandım ben. Kalın iğne de olur. Şu arka kısmı geniş olsun yeter. Bir de ucu küt olsun arkadaşlar. Kadife iplerde özellikle küt uçlu iğneler kullanmanız gerekiyor. Bir de şöyle ilmek belirleyici kullandım. Bu önemli. İple de yapabilirsiniz ama elinizde yoksa. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takıldığınız bir yer olursa yazabilirsiniz. Instagram adresimde de aktifim. Oradan da iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız örmeye başlayalım. Arkadaşlar çiçek kırlentimizin ilk önce yapraklarından başlıyoruz. Sarı ipimizle başlıyorum ben. Şimdi çok kolay bir şekilde anlatacağım. Yeni başlayan arkadaşlar da yapabilsin diye. Şöyle sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Parmağımızın etrafında şöyle doladık orta parmağımızın. Tığımızı batırıyoruz buradan. Bir tane zincir çekiyoruz içine. Şimdi içine 6 adet sık iğne yapacağım. Bakın tığımı içinden batıyorum, çıkartıyorum. 2 tane ilmeğim oluştu. Bu 2 ilmeğimin içinden de bir tane ipimi alıp geçiriyorum. Buna sık iğne diyoruz. Bu şekilde 2 tane oldu. Bundan 6 tane yapacağız. 3, 4, 5 ve 6. Bitti arkadaşlar. Şimdi bu ipimizin sihirli halkamızın şu uç kısmını tutup çekiyoruz. Bu şekilde. Kapama işlemi yaptık. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine geliyoruz. Batıyoruz. Bu ipimizi de bunun üstüne koyduk tığımızın. Yürüteceğiz. Buraya şöyle içinden geçirdim. Kapama işlemi yaptım. Yanına geldim. Battım. İpimi yine üstüne koydum. Bu sefer ikisinin içinden bakın doladığım ipi ikisinin içinden geçiriyorum. Ve buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Karıştırmamak için. Bu yaptığım sık iğneye. Şimdi aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın tam dibine batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu arttırmamız oluyor. Yani 6 tane olan sık iğnemizi 12'ye çıkaracağız burada. Toplam 6 defa arttırma yapıyoruz. Her seferinde bütün ilmeklerimin içine 2 defa sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 kez yapıyorum bakın. Şu da 5. arttırmam oluyor. Ve bu da sonuncu. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi de tekrardan takıyorum yerine. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz 3. sırada. Bir tek bir çift olarak düşünebilirsiniz. Sıra sonuna kadar yapacağım. 18 tane sık iğnem olacak sıra sonunda.
Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum yanına. 6 adet arttırma yapıyoruz toplam. Bir sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne ve bir tane arttırma. Bu arada bu ipi yürütmeyi sadece ilk sırada yapıyoruz arkadaşlar. Diğer sıralarda yapmıyoruz. İlmek belirleyicimizi çıkarttık. Yerine bir tane sık iğne yaptık. Tekrardan ilmek belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi yan tarafa geçiyoruz ve bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Toplam 2 adet sık iğne yaptım. Şu anda 1 2 3 4. sırayı örüyorum. 2 adet sık iğne yaptım. Yanına bir tane arttırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir arttırma şeklinde ilerleyeceğim. 24 tane sık iğnem olacak sıra sonunda. 4. sıranın sonundayım. 1 2 bir tane arttırma yapıyorum şimdi. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. 1 2 ve sonuncuya da arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Bu da 6. arttırma. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Bir tane sık iğnemi yaptım ve yerine tekrardan takıyorum. Şimdi bu sırada 3 tane sık iğne yapıyoruz. Toplam 1 2 3. İlmek belirleyicimizi yaptığımızda sayıyorum. Bu 5. sıranın başlangıcı çünkü. Bu her zaman sıra başlangıcımız. Bir sonraki sıranın sık iğnesi. 3 tane yaptım. Bir tane arttırma yapıyorum yanına. 1 2 3 tane sık iğne ördüm tekrardan. Bir tane arttırma yapıyorum yanına. 1 2 3 sık iğne. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne. Bir tane arttırma yapıyorum. Toplam 6 tane arttırma yapacağım. Sıra sonunda 30 tane sık iğnem olacak. 3 sık iğne ördüm ve bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3. 3 sık iğne ördüm. Sonuncu arttırmamı da yapıyorum arkadaşlar buraya. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan buraya bir tane sık iğne ördüm. Bu sonuncu arttırma sıramız arkadaşlar yapraklardan. 1 2 2 tane sık iğne ördüm toplam ve bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bu 6. sıramız arkadaşlar. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak ve bir tane arttırma yapıyorum. Bu ikinci arttırmam bu sırada. 1 2 3 tane ve dördüncüyü de ördüm. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 tane örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 tane örüyorum ve bir tane arttırma yaptım arkadaşlar. Şimdi 6. arttırmamı yapmış oldum. Ama sonda 2 tane sık iğnem kalacak. Bu 2 tane sık iğneyi de normal şekilde örüyoruz. Başta 2 örmüştük, sonda da 2 örüyoruz. Bu biraz daha yuvarlak olmasını sağlamak için aslında yaptığımız bir işlem. Eğer 4 tane örüp bir tane arttırma yapsaydık daha böyle altıgen bir şekil alacaktı. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Onun olduğu yere tekrar sık iğnemi yaptım. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 5 tur boyunca 36 tane sık iğnemizi örüp geleceğiz arkadaşlar. Hepsine tek batacağım. 36 tane sık iğnem var. Hepsine tek batacağım. Arttırma eksiltme yapmadan örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 sıra ördük geldik. 5. sıramızın sonuna geldik. Şu an yani 11. sırayı tamamlamış olduk. Buradan saydığınızda 11 çıkması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yine ilmek belirleyicimi çıkartıp bir tane oraya sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrar taktım. 2 3 ve 4. Toplam 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi eksiltmelere geçiyorum. Bakın bir ilmeğin 2 tane tarafı var. Bir benden taraf, bir arka taraf. Şöyle göstereyim. Bu benden taraf olanı. Bu da arka tarafı. Biz sadece şu ön kısımlarını alarak eksiltme yapacağız. Yani şuradan bir önünü alıyorum. Bakın arkası kalıyor. Yan tarafında sadece ön kısmını alıyorum. Ve bu ikisinin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Sık iğne yapar gibi tekrardan bunları örüyorum birlikte. Bu gizli eksiltme arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 4 adet ördüm. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Sadece ön kısımları alıyorum.
ve ikisinin içinden geçirip eksiltiyorum. Bu zaten temel bir kavramdır arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Daha düzgün duruyor bununla bu şekilde eksiltme yaptığınızda. Özellikle ince iplerde. Eğer bunu tam detaylı anlamadıysanız daha önceki videolarımda, ilk attığım videolarda temel olarak bunları anlattım. Eksiltme ve sihirli halka arttırma videosu var. Onlardan bakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şey de göstereceğim. Eğer bu şekilde eksiltmeyi ben yapamıyorum diyorsanız kadife ipte çok belli olmuyor. Bakın şöyle 2 tane başa, ikisine de batıyorum bu sefer. Bunun içinden çıkarttım. Yana geliyorum. Bunun içinden de çıkartıyorum ve üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde de eksiltme yapabilirsiniz. Ama bence şu, bakın şöyle baktığınızda da belli oluyor zaten. Bu daha temiz ve güzel bir görüntü yaparken bu iz belli ediyor. Yani bence bu daha güzel olduğu için ben bunu kullanıyorum. Genelde yaptığım işlerde. Bazılarında bunu da kullandığım oluyor tabi. Onu yapmak daha kolay. Ama bence bu da kolay. Eliniz alıştığında çok kolay olacaktır. 4 tane örüyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak ve 12. sıradayız arkadaşlar şu an. Tekrar belirteyim. Karıştırmayın. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan eksiltmemi yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum yerine. Şimdi tekrardan 3 tane sık iğne örüyorum toplam. 1, 2, 3. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3. 3 sık iğne. 1 eksiltme. 1, 2, 3 sık iğne. 1 eksiltme. 1, 2, 3. 3 sık iğne. 1 eksiltme. 1, 2, 3. 1 eksiltme. 1, 2 ve 3. Sonda da bir eksiltmeyi yapıyorum. 13. sırayı ördüm. 24 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar şu anda. İlmek belirleyicimi tekrar taktım. Bir tane sık iğne yapıp şimdi 2 tane sık iğne örüyorum toplam. 2 sık iğne, 1 eksiltme yapacağım bu sırada. 1, 2, bir tane eksiltiyorum. 1, 2, defoluymuş hep. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, bir tane eksiltiyorum. 1, 2, bir tane eksiltiyorum. 1, 2 ve bir tane daha eksiltiyorum. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada 14. sırayı bitirdik. 18 tane sık iğnemiz kaldı. 15'e başlıyoruz. Burada bir sık iğne, bir eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne ördük. İlmek belirleyiciyi taktığımız yer. Bir tane eksiltim. Bir sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. Toplam 12 tane sık iğnem kalacak. Bitti arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Ve buraya tığımdan ipimi aldım, geçirdim ve kapatma işlemi yapıyorum. Bu şekilde bitirdim. Bunu uzun kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bununla dikiş yapacağım. Şu kadar benim için yeterli. Ve bunu alıyorum, buradan direkt içinden geçiriyorum. Şimdi bakın. Şöyle yanına geleyim. 1, 2, ikinci sık iğneye batıyorum. Tığımı geçirdim şu şekilde. İpimi de bunun içinden geçiriyorum. İp dışta kalsın istemiyoruz. Şurada hemen bir tane sık iğne atlıyorum. Bakın şu kalkık gözüken kısım var. Zaten belli oluyor. Şu kısım. Şurası. Buraya batıyorum tığımı. Bu ipimi alıyorum ve buradan tekrardan geçiriyorum. Ve şu şekilde çekiyorum biraz. Çok daha pürüzsüz güzel bir bitiş oluyor bu şekilde.
Şimdi bunun içini dolduracağız. Toplam bundan arkadaşlar 6 adet olması gerekiyor. Şöyle. Ben bunların içini doldurdum, hazırladım, ördüm. Siz de bu şekilde örüp gelin arkadaşlar. Şunu da dolduralım. Hepsini aynı oranda doldurmaya özen gösterdim ve güzel bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Yani böyle çok boşluklu kalmasın. Daha böyle tok bir görüntüsü olur yastığınızın. Ne kadar güzel doldurursanız o kadar iyi. Çok aşırı da doldurmayın. Bu sefer de yanlardan elyaflar çıkacaktır. Şu kısımlardan açılır. Öyle olmasını da istemiyoruz. Doldurmaya başlıyoruz. Doldurma işlemini bitirdim arkadaşlar. Yani aynı şekilde doldurmaya çalıştım. Hazır. Şimdi orta kısmını yapmaya başlayabiliriz. Şöyle beyaz renk yapacağım ben ortasını. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bakın. Şu ip aslında ikisi aynı marka ip. Ama bu ip biraz daha ince kalıyor. Ve ben ortasını bir tık daha büyük istiyorum. Yani daha hoş durması için. Aslında işlem aynı. Her şeyi aynı öreceğiz. Şimdi göreceksiniz zaten. Bütün sıralar aynı. Yine sihirli halka ile başlıyorum. Bir tane zincir çekip 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu ip aldım ama biraz bozuk bir ipmiş benim. 3, 4, 5, 6. Şimdi şurada şöyle bir püf nokta söyleyeceğim. Sizin de eğer böyle bozuk çıkarsa ipiniz, ihraç fazlası olarak alırsanız, genelde onlar da çıkıyor zaten, yani Himalaya'nın falan iplerinde, Nako Panda'larda pek olmaz bu. Alizelerde de olmuyor. Ama böyle Gala Ecosoft'larda maalesef ki bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bakın gitmiyor. Bunu göstermek istedim size. Bakın çekiyorum, çekiyorum, gelmiyor. Neden? Çünkü ipim bozuk. Az önce de aynı işlemi yaptım ve diğer ipte bir sorun yaşamadım. Aslında ikisi de aynı marka ip arkadaşlar. Bunu alırken şöyle yaptığınızda, eğer bu ip bu şekilde toparlanma yapıyorsa, bakın şurada gördüğünüz gibi toparlanma yapıyorsa, bu ip kaliteli bir ip değildir arkadaşlar. Bu şekilde çekiştirdiğinizde bakın toparlanmaya başlıyor. O yüzden bu tür ipleri böyle deneyerek alın. Yoksa almayın. Bunu ben almadım. Eşim gidip almış. Onu yollamıştım ipçiye. O yüzden hatalı bir ipi alıp gelmiş maalesef. Elimde şu anda bu renkte sadece bu ip var. Çünkü bundan çok fazla alınmış. 10 paket kadar almış. O yüzden 10 adet kadar kullanmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar şöyle başlayacağım. Zincir çekerek başlayacağım buna. Çünkü sihirli halkayı yaparken bu sefer sıkıntı yaşıyoruz. Hatta şunu da göstereyim. Ya da şöyle yapacağız. Yine sihirli halka yapacağız ama bakın, zincir çekme yöntemini de göstereceğim ama size. Şöyle bu ilk yaptığımız zincir vardı ya. Şöyle doladım parmağıma. İlk yaptığımız zinciri olabildiğince gevşek tutuyorum arkadaşlar. Eğer onu sıkı yaparsam yine kapanmayacaktır sihirli halkam. Ve bu ara kısmında, yuvarlağı da elimden geldiğince küçük tutuyorum. Mesela şöyle yapalım. 3. Zaten çok gözükmüyordu bu ip. Gördüğünüz gibi bakın parçalanıp dökülüyor. Şöyle birazcık çekiyorum. Yok. Gelmeye başladı şöyle. Bunun içine dolduralım. 2, 4 oldu. Şöyle 5. Bu da 6 arkadaşlar. 2, 4 ve 6. Tamam, istediğimizi yaptık. Şu şekilde kalan kısmını da çekip kapatabilirsiniz. Bu bir seçenek. Bu şekilde yapın. Eğer böyle bozuk ipiniz çıktıysa. Bunun içine batıp tekrardan devam edin. Zaten en büyük problem şeyde oluyor. Bu sihirli halka kısmında oluyor. Bunu yaptıktan sonra size şurayı da göstereceğim. Şunu bir sık iğnesine takalım. İlk kapama yaptım. Aynı işlemi yapıyorum. Yana kaydırdım. Şimdi zincir çekerek nasıl yapılır onu da göstereceğim size. Şu kestiğimiz ipi de gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar, zincir çekerek de tığımın etrafını doluyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Ve bunu elimden geldiğince sıkıştırıyorum buraya. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. İlk sıkıştırma zincirimin haricinde. Şöyle tuttum. Şuraya tam karşısına, ilk zincirimin gelecek şekilde, karşısına gelecek şekilde kapatıyorum. Hatta bunu hiç karıştırmayayım ben size. İçinden geçirdim ve kapatma işlemi yaptım. Şimdi bunun ortası boş oldu arkadaşlar, gördünüz mü? Ve bunun içine dilediğim gibi sık iğnelerimi yapıyorum. Kaç tane istiyorsam buraya sık iğnemi yapıyorum. 4 oldu. 5. Bu da 6 arkadaşlar. Bu şekilde de başlayabilirsiniz. Bakın bu da olabilir. Bu yöntemde kullanabilirsiniz. Eğer anlamadıysanız, eğer ipiniz çok kötüyse ve yapamıyorsanız. Devam edelim biz. Şimdi aynı şekilde ikinci sıradayız.
6 tane sık iğnemiz var ve hepsine çift batıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum. Birinci arttırmayı yaptım. İkinci. 12 tane sık iğnem olacak. Üçüncü. Dördüncü. İpimi yürütmedim bakın bu sefer. Beşinci. Fark etmiyor zaten içinde kalacağı için. Bu tarz yastıklarda falan çok önemli olmuyor. Ve altıncı arttırmamı da yaptım. Buraya geliyorum, hemen ilmek belirleyicimi çıkarttım. Bir tane sık iğne yaptım. Yerine de taktım. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. 18 tane sık iğnem olacak. Bir sık iğne. Bir tane arttırma. Sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz aslında şu an. Bir sık iğne. Bir tane arttırma. Bir sık iğne. Bir tane arttırma. Bir sık iğne. Yanına bir arttırma. Bir sık iğne. Ve bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi dördüncü sıraya başlıyorum. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan yerine takıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2. Bir tane arttırma. 1, 2. Bir tane arttırıyorum. 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Şurayı sayayım. 2 arttırdım. Dakika yanlış mı yapmışım? Doğru. Arttıralım. 1, 2. Arttırıyorum. Bu 5. 1, 2. Bu da sonuncu arttırmam. Sıramın sonuna geldim. 24 tane sık iğnem oldu. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tekrardan sık iğnemi taktım. Sık iğnemi ördüm. İlmek belirleyicimi taktım. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, ilki 1'di, 2. Bu da üçüncü. Şimdi tekrardan bir tane arttırma yapıyorum buraya. Aynı yere batıyorum. 1, 2, bu 3. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 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 3. Bir tane de arttırdım. Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 6. sıradayız. Bir tane sık iğne ördüm. Geçen sefer yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Yanına bir tane daha sık iğne örüyoruz ve bir tane arttırma yapıyoruz. Bakın şu şekilde 2 tane sık iğne ördüm ve bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir arttırma. Bu 5. arttırmam. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum ve sonda 2 tane sık iğnem kalıyor. Onları da sık iğne olarak örüyorum. Ve bu sıramı bitiriyorum. Normalde bu sıramızı bitirdikten sonra 5 tur düz örmemiz gerekiyor diyor arkadaşlar. Şimdi orta kısım biraz daha büyük olsun istediğimiz için, bunlarla aynı olmasın diye daha tok ve düzgün durmasını istiyoruz. Böyle yaparsak daha güzel duruyor. Burada bir sıra daha fazladan öreceğim. Şöyle arttırma sırası olarak 5 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5 ve bir tane arttırma yapacağım. Şimdi şöyle şunu belirteyim size. 1, 2, 3, 4 ve 5. Eğer bunu 6'ya 7'ye çıkarırsanız örgünüzün ebatı daha da büyüyecektir. Düşürürseniz daha da küçülecektir. Yani daha küçük yastıklar yapmış olacaksınız o zaman. Yani bu arttırma sırasını nasıl ayarlarsanız ona göre devam edecek arkadaşlar örgünüz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de arttırıyorum. Eğer ki ben daha kalın bir ip kullansaydım aynı sırada örmem yeterli olacaktı. Mesela 120 metrelik olan iplerden değil de 100 gramı
100 gramı 80 metre olanlar var, 60 metre olanlar var, 100 metre olan ipler var kadifelerde. Onlardan kullanmış olsaydım ben aynı sıraları, aynı ölçüleri yapmış olmam yeterli olacaktı. Ama şimdi benim elimde bu ip olduğu için ve ince bir ip olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Yani bir sıra daha fazla yapıyorum. Daha ince bir ipiniz varsa 2 sıra 3 sıra daha fazla yapın arttırma sırasını. Yani 5'te 1 değil, 6'da 1, 7'de 1'e kadar çıkartabilirsiniz. Ne kadar çok sıra arttırırsanız o kadar büyük oluyor arkadaşlar. Kaç tane olmuştu? Şuradan sanırım. Şurası arttırmam. 3 olmuş. 4, 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane arttırma yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Buraya kadar 42 tane sık iğnemin olmuş olması gerekiyor. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi yine takıyorum. Bakın her sırada ilmek belirleyicimizi takalım. Yoksa yerimizi bilemeyiz, kaybederiz. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan arkadaşlar 5 tur boyunca örüp gelelim. 12. sırayı da öreceğiz toplamda. 13. sırada görüşelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 12. sırayı bitirdik şu anda. 42 tane sık iğnemiz var. Hala 5 tur boyunca ördük geldik arttırma eksiltme yapmadan. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet sık iğne ördüm ve şimdi geliyorum bir tane eksiltme yapıyorum aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar 5 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda arkadaşlar 36 tane sık iğnemiz kalacak. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sonda eksiltmemi yaptım. Bir tane sık iğne örüyorum. İlmek belirleyicimi taktım. 14. sıraya başladık. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4 ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum burada. Şimdi sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde örüp gelelim. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Ben bir tane sık iğneyi de ördüm. Şimdi 3 tane öreceğiz toplam. 1, 2 ve 3. Şimdi yine bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir eksiltme yapıp gelelim arkadaşlar. Bu sıramın sonuna da geldim arkadaşlar. Şimdi 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Birinciyi ördüm. İlmek belirleyicimi taktım. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şurayı da göstereyim size. Burada da ipim bozulmuştu. Koparttım, tekrar bağladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir eksiltme yaparak gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıranın sonuna da geldik. Şimdi doldurma işlemini yapabiliriz. Birazcık dolduralım. 2 sık iğne bir tek yaptık. Birazdan bir sık iğne bir tek yapacağız. Sonra da kapatacağız arkadaşlar. Bunun da tek farkı diğer ördüğüm toplardan onların ağız kısımlarını açık bıraktık. Bunun ağız kısmını kapatıyoruz tam bir şekilde. Çünkü onları açık bıraktığımız kısımlardan dikeceğiz. Dolduralım arkadaşlar şimdi bunu. Doldurduk arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer gerekirse biraz daha doldururuz birazdan. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Tekrar takacağız onu yerine. Böyle yapalım hemen. Onun olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi de taktım. Ve bir tane hemen yanına eksiltme yapıyorum. Doldurduğumuz için biraz daha genişledi bakın ilmeklerimiz. Karıştırmayın sakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Yapıp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir sık iğne bir eksiltme yaptık. Şimdi 6 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi hepsine eksiltme yapacağım. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Bu aşamada hepsini eksiltme yapmayabilirsiniz. Direkt dikebilirsiniz de. Ama daha iyi kapansın istiyorsanız hepsini eksiltme yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonuncu eksiltmeyi şu şekilde alarak yapabilirsiniz. Çünkü burası artık gözükmeyecektir. Bu şekilde üçünü birlikte örerek yaptım. Yine ilmek belirleyicimi de takmayı ihmal etmiyorum arkadaşlar burada. Hepsine batıyorum. Bakın 2 tane battım. Yanına da batıyorum. İkinciye 2 sık iğneye battım. Ve içinden geçiriyorum. Tekrardan aynı işlemi yapacağım. Çok gevşek yapmayın burada.
Ya şimdi gergin olduğu için böyle yaparsanız daha kolay olacaktır bu kısım. Ve bunu da eksilttiğimde bitmiş oluyor. İçinden geçiriyorum hepsini. Tamamdır. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum buradan. Bakın şöyle küçük bir boşluk kaldı. Elimizle yaydıralım. Eğer çok boş gelirse bu küçük delikten tığınızla ya da iğnenizle şuradan ilave bir doldurma göstereyim. Şu şekilde mesela aldınız ya. Bu şekilde iğnenizin arkasıyla falan tığınızla da olur, makasla da olur. Doldurma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada. Benim zaten çok dolu olduğu için şu an girmiyor, biraz zorluyor ama bakın şöyle giriyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer az doldurduysanız, şimdi herkesin eli farklı oluyor. Ben zaten çok doldurmuştum. Bu diğer sırada da yine ilave edebilirsiniz. Şimdi ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Bunu çok aşırı uzun kesmiyorum. Şu kadar yeterli olacaktır. Bunu şuradan geçirelim ilk önce. Sonuncu ilmeğimizi ilmek belirleyiciyi çıkarttığımız yerden alıyoruz ve içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi iğnemize takalım ipimizi. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada bu beyaz olduğu için belki biraz çok gözükmeyecek ama farklı renklerle yaparsanız siz ilmeklerin şu dış kısımları var, zaten direkt gözüküyor. Bakın hepsinden batıyorum bu şekilde. İlmeklerin şöyle dış kısımları var. Sizde kalan gözüken kısım. Bunlara batıyorum. Sonuncuya da kapama yaptığımız yere de batıyorum. Ve bu şekilde çekip dikkatli çekin çünkü biraz nazik olun. Bu ipler çok çabuk kopuyor. Hemen bakın şu dibine batıyorum. Ve buraya içinden geçirip bir bağlama işlemi yapıyorum. Ve tam dibinden batıp şöyle rastgele bir yerden çıkartıyorum bunu. Bir tane daha yürüteceğim. Yeterli. Ve kesiyorum burada arkadaşlar. Şöyle elimizle de birazcık iki ortadan şöyle bastırıp düzeltiyoruz. Şu kısmı bir temizleyeyim. Beyaz iple işimiz bitti. Çok az kullandık. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu yastığı yapmak için yaklaşık bir yumak bundan gidiyor. Renkli kısımdan. Ay pardon. Şöyle şunların hepsini dizeyim, göstereyim istedim size de. Şimdi dikerken birazcık daha elimle düzelteceğim. Uzaklaştırıp göstereceğim size. Biraz fazla doldurmuştum. Dolu seviyorum çünkü bunu kırlent olarak kullanacağım. Şöyle göstereyim. Elimden geldiğince. Şimdi bunları bu şekilde dizdim etrafına. Şimdi bunları dikişini yapacağız arkadaşlar. Ben size ilkini dikişini göstereceğim. Sonra ikinciyi ve sonra diğerlerini dikip geleceğiz. Başlayalım. Şundan başlayalım. Bunları çekiyorum, bir kenarıya aldım şöyle. Bakın şimdi şu şöyle yassı duruyor, bakın. Şöyle yassı duruyor. Ben bunun şurada 5 sıra örmüştüm ya. Şu kısımda bakın belli ediyor zaten kendini. Elimle gösterdiğim kısım. Bu 5 tane ördüğüm sıranın bu kısmına dikmeye özen göstereceğim. Çok denk gelmek zorunda değil bu arada. Ve bakın şöyle şekli olması lazım yaptıklarımızın. Biraz uzun. Ee, Bunun gibi değil mesela. Bunun ortasını bastırdığımız için daha yassı oldu. Bunları mesela daha şöyle bastırdığım için daha tok bir görüntüye sahip oldular. Böyle uzun bir görüntüye sahip oldu. Bu püf noktası arkadaşlar. Onu ayarlayacaksınız. Elinizde doldururken yapılıyor. Şimdi ipimi iğneme geçirdim. Toplam hepsine 1,5 yumak gitti. Yalnız şu sarıları yaparken bir yumaktan fazla gidiyor. O da o kadar az ki sonuncunun mesela arttırmasının yarısında mesela kullandım. Eksiltme ve arttırma. Toplasanız 6 sıra falan kullanmışımdır yani. Ve küçülerek giden bir 6 sıradan bahsediyorum. Fazla gitmiyor, anlayacağınız. Şöyle yapabilirsiniz. Bunları 4 yerine 5 yapabilirsiniz. Ya da 5 tane düz ördüğümüz kısmı 4'e düşürürseniz bir yumak yeterli olacaktır. Almak istemiyorum derseniz eğer yenisini. Bakın şimdi ipim burada arkadaşlar. Şuradan hemen geliyorum. İpimi göz kararı bir yerine ayarlıyorum. Şöyle şu şekilde şu orta kısmın hepsini aynı hizada dikmemiz çok önemli. Bakın şu orta üst kısım ve burası. Şu ikisinde de aynı denk gelmesini istiyorum ben.
Şuradan sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7.'ye dikiyorum burada mesela. Şöyle tutarsam 7.'ye dikersem bunu da şuraya gelecek. 2, 4, 6 ve 7. Yani aşağıdan saydığınızda 7.'ye dikiyoruz. Yukarıdan saydığınızda 7.'ye dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 2, 4, 6 ve 7. Yani şuraya dikeceğim. Şunun içine dikeceğim. Şu şekilde. Zaten dönerek bir dikme işlemi olacak. Şöyle tutuyorum. Bakın bir ondan alacağım. Bir ondan alacağım. Şöyle bir şey de söyleyeyim size. Şu kısımları görüyor musunuz? Şu kısım. Bunlardan alarak da dikebilirsiniz. Şu kısımlardan alarak da dikebilirsiniz. Daha bitişik, daha tok durmasını istiyorsanız benim gibi buradan alıp dikin arkadaşlar. Ben mesela böyle dikeceğim bunu. Bir dakika, ipim kaydı. Bu şekilde birazcık da sıkıştırarak dikişini yapacağım. Bir oradan bir oradan alarak işlemimi tamamlayacağım. Gelen sık iğnelerin hepsine batıyorum. Burada. Kucağıma alıp diksem daha rahat dikerim. Şimdi bakın dönüş ya. Gelene dikiyorum. 6'ya dikiyorum mesela. 7'deydim, 6'ya geçtim. Yana doğru. Döndürerek dikeceğim ben de bu işlemi bitireceğim. Şu alt sıradan alıyorum. Bakın önemli olan kısım bu. Alt sıradan alıyorum. Üst sıraya çıkmıyorum. Şu alttaki sıradan alıyorum. Eğer yanılırım diyorsanız bu kısımları işaretleyerek de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle 1, 2, 3, 4, şuradan sayarak yani 2, 4, 6 ve 7. Yani şuraya kadar dikebilirim. Şuraya kadar gelebilirim. Şu kısma kadar. Şurası 7. Şimdi bir tane daha buradan aşağıdan alıyorum. Ve buraya batıyorum. Çok aşırı yerde kaplatmamaya çalışıyorum. Ve bu da sonuncu arkadaşlar. 7. sırama geldim. Mesela şöyle bir dönüş yaparak buradan ilerledim. Şimdi dönerek bunu yine dikmeye devam ediyorum. Bir ondan bir ondan alarak dikeceğim. 7'de birazcık düzledim. Karşısında gelenleri de alıyorum. Zaten bayağı diktik. Son şuradan sonuncuyu da alalım. Şu kısmı da alıyorum. Şimdi bunun bu kısımlarından alarak ilerliyorum. Biraz da göz kararı oluyor arkadaşlar. Gözünüz nasıl böyle rahat ediyorsa, yani hoş geliyorsa o şekilde dikişinizi yapın. Zaten diktikçe düzgün duracaktır, merak etmeyin. Mesela ben birini dikmiş oldum bu şekilde. Hazır şu an. Şimdi bunu bağlayacağız. Buradan dibinden batacağım. Battığım kısımdan ve halkamın içinden geçireceğim. Bu şekilde. Sonra bunu saklayacağım arkadaşlar. İsterseniz şuradan da saklayabilirsiniz. Sarı toptan rengi belli olmasını istiyorsanız bence öyle yapın. İçinde bir tur şöyle bakın, tekrar battığım yerden batıyorum. Gidip buradan batmıyorum. Eğer buradan falan batarsanız iz belli olacaktır. Çıktığınız yerden batın arkadaşlar bu gezdirme işlemlerinde. Bu şekilde. Birazcık çekiştiriyorum şimdi. Ve kopartıyorum. Kesiyorum buradan. Bunları da çıkartalım. Şimdi diğerine geçelim. Bir tane de şunu aldım. Hemen ilmek belirleyicime pardon, iğnemi tekrar takıyorum. Şu şekilde bunu da bunun yanına dikeceğim. En sonunda ikisini birleştireceğim. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın aynı hizaya dikmeye özen gösteriyorum. Şu taraftan başlamıştık. Yine aynısını yapacağız. Hepsini bakın aynı hizaya yapıyorum. Şu şekilde elimle şöyle elimle çizgisine bakıyorum bunun bittiği noktaya. Oradan işaretleyip onu da oraya dikmeye özen gösteriyorum. Aralarında boşluk bırakmamam gerekiyor. Bu işin püf noktası bu. Yani şöyle bitişik bir görüntü oluşturmak istiyorum ben. Boşluk kalmamalı arkadaşlar ikisinin arasında. O yüzden şöyle bitiştirdiğimde, bitişik bir şekilde yaptığımda nereye geliyorsa bu kısım oraya batıyorum. Oradan dikmeye başlıyorum.
şu hizanın şurasına. Şu şekilde. Böyle hepsinden alarak yine dikiyorum burayı da. Sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir tane düğümümü atacağım. Şu dip kısma batacağım ve düğümümü atacağım buraya. Şimdi bundaki farkımız, bu diktiğimizden farkı, şurada ayrık gözüküyor ya, bakın şu ikisi. Bunları bu şekilde birleştireceğim. Şöyle duracaklar. Daha böyle dik bir görüntü de elde etmiş olacağız. Pofullayacak. Şöyle elimizle şekil verip düzeltelim. Ve şöyle bitişik durmasını istiyorum. Şimdi bu dipten batacağım. Şu ortaya çıkacağım. Bu şekilde çıktım. İğnemi tekrar takıyorum. Şimdi bakın elimle ayarlıyorum. Şöyle durmasını istediğim kısmın tam karşısına geliyorum. Mesela bu bir tık daha aşağıda olursa daha güzel olacak. Dibinden battım tekrar. İğnemden yine çıkayım. Tam bunun karşı kısmına geliyorum ve buraya batıyorum arkadaşlar. Ve bu ikisini şöyle bir tur, bakın şöyle bitişik oldu. Battım. Bir tur şöyle aşağıdan tekrardan batıyorum. Aşağıya doğru. Sıkıştırıp bağlayacağım burada. Dikiyorum aslında bunları bir tur. Şurayı dikince buraya da batacağız ve karşısı olmuş oluyor tam. Ve buraya bağlıyorum arkadaşlar. Halkamın içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Güzel bir şekilde sıkıştırdık. Şimdi ipimizi saklayacağız. Battığımız yerden tekrardan batıyoruz ve bir yerden çıkartıyoruz. İpimizi kesebiliriz. Biraz çekiştirip kesiyorum ki ipim içeride bu şekilde kaybolsun. Şimdi arkadaşlar diğerlerine dikelim. Sonuncusu hariç hepsini dikelim. Şöyle bakın göz kararı, hangisinin ipini biraz daha uzun kestiyseniz en uzun olan ipi sona bırakın. Benim şu biraz daha uzun diğerlerinden. Ben de bunu sona bırakacağım. Çünkü sonda ikisine birden bağlama işlemi yapacağız. Yani şu yaptığımız işlemi ikisine birden yapacağız. Şimdi diğerlerini de dikip bu şekilde yanlarına koyarak şöyle yanlarına koyarak dikip gelelim arkadaşlar. Tam denk gelecek, merak etmeyin. Ölçü tam denk çünkü. Dikip gelelim. Arkadaşlar şöyle 5 taneyi dikmiş olduk. Sonuncunun hatta ipini şöyle kesmedim. Eğer bu ip yetmezse ne olur ne olmaz diye bıraktım. Olmazsa buradan getirip onu da onunla birleştirebilirsiniz. Ama ben yeteceğini düşünüyorum. Şöyle aldım tekrardan ürünümü. Şu şekilde yerine ayarlıyorum. Her zaman diktiğimiz kısma dikeceğiz şimdi. Şöyle bakalım. Şu kısım yapıyor. Buraya batıyorum arkadaşlar. Dikmeye başladım. Diğerine takıldı.
İpim düğüm olmuş. Şaka gibi. Gerçekten. Kaç tane diktim, hiçbirinde olmadı ve şu an olmuş olması. Şaka mısın ya? Açılmıyor. Ben şunu düzeltip geleyim arkadaşlar. Bu şekilde hiç yapamıyorum. Birkaç tığ yardımıyla düzeltmeyi deneyeceğim. İpim düğüm olmuş çünkü. Düzelttim. Birazcık hasarı oldu ama düzelttim arkadaşlar. Şimdi şuradan alacağız. Bağlama işlemini yaptım arkadaşlar şimdi. Bu ikisini mesela şu boşta ya. Bunlar mesela bağlandı. Bunu da bunlara bağlayacağım. Şimdi bu battığım yerden tekrardan batalım. İp neredeydi diğer ip? Bir dakika. Diğer ip bu tarafın. Şimdi şuradan tekrardan çıkalım. Yakın bir yerden. Şuradan çıktım. Şimdi bunu buraya bağlayacağım. Karşısına da batalım. Şimdi tekrar çeviriyorum. Buraya batıyorum. Ve buraya da batıyorum. Bunu 3 tane yapacağım. Bakın şöyle batıyorum şu kısımlara. Buraya da battım. Ve kapatma işlemi yapıyorum burada. Düğüm şekline getiriyorum yani. Sık olsun. Şimdi bu ipimizi alıyoruz. Şu tarafı boş. Buradan kapattığımız kısımdan batıp tam karşıya çıkartmaya çalışacağız. Bu işlem biraz zor oluyor çünkü elimdeki iğne kıvrılıyor arkadaşlar, plastik bir iğne olduğu için. Düz iğneleriniz varsa demir, onlarla daha rahat yapacaksınızdır. Çıktım ben karşısına. Şimdi bunun olduğu kısma geliyorum. Şuradan dikişimi yapıyorum. Tekrardan şuraya batıyorum. Ve
Bir de onun karşısına batıyorum. Diktim. Tekrardan buraya batıyorum. Sağlam olsun. Şimdi buradan da bir tane daha yapıp bitireceğim arkadaşlar. Bağladım güzel bir şekilde, oraya sabitledim. Şu kısımda da, içte gözükmeyecek kısımda da bağlama işlemini yapıp ipimi saklıyorum arkadaşlar. Herhangi bir topçuktan saklayabilirsiniz. Şundan sakladım. İsterseniz bunları hiç kesmeyin. İçine de koyabilirsiniz. Rahat bir şekilde konacaktır. Yani şu şekilde buradan içine de kaktırabilirsiniz arkadaşlar, böyle. Böyle de olur. Ben keseceğim. Zaten döndürüyoruz, o yüzden. Fazladan içinde olmasına gerek yok bence. Sonra çıkma ihtimali oluyor onların. Çünkü daha önce yaptıklarımda çıktı bazılarında dışarıya. Şurada bir ipim kalmıştı. Onu da saklayayım. Hazır arkadaşlar. Dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Bebek beşiklerinde inanılmaz güzel oluyor. Şöyle elinizde düzeltin. İki tarafı da çok aşırı düzgün oldu. İstediğiniz yönünü tercih edebilirsiniz. Tam bir Pinterest yastığı oldu. Kırlent oldu. Gerçekten bayıldım. Boyutunu da çok güzel oldu. Ölçü vereyim size. Şöyle bir boyut da vermem gerekirse arkadaşlar. 28 santim olmuş. Aynen tam 28 santim. Her tarafından ölçtüğünüzde de 28 santim gelecek. Yüksekliğini de söyleyeyim. 9 santimde pardon 8 santimde, daha 8 de az gelir bana. 8,5. 8,5 santimde yüksekliği var arkadaşlar. Bu şekilde gayet kullanışlı, güzel bir yastık oldu. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda jeri yapacağız birlikte. Tom ve Jerry'nin jerisini yapıyoruz. Onu da tarifini çıkardım. Şu an çekim aşamalarını bitirmek üzereyim. Onunla birlikte yapalım arkadaşlar, eğer isterseniz. Görüşmek üzere.